Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırlıklarını yapıp yönetebileceğiniz bir çalışmada iş akışlarını ve önceliklerini takip edebileceğiniz görev izleyici veya yapılacaklar listesini Excel'de nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben hazırlamış olduğum bu örnek çalışmada görev öncelik sırasıyla verdiğim görev detayları ve bunların durumunu gösteren onay kutuları. Burada da ilerlemesini gösteren bar grafiği. Burada da sonuç olarak duruma göre görev izleyici ve yapılacakları gösteren kalan görevler listesi. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Ben burada herhangi bir görevi, şurada numaralandırılmış görevleri, birisi tamamlandığında bunu seçtiğimde şurası yeşile dönüyor. Burada ilerleme çubuğumuzda yüzdemizi ve grafiğimizi görüyoruz. Burada da bakın görev 1 şurada kaldırıldı. Şurada göremiyorsunuz. Mesela görev 10'u kaldıralım. Tamamlandı diyelim. Bakın görev 10 burada gitti. Aynı şekilde görev 19 diyelim. 19 gitti. 20. Bu şekilde bunlar tamamlandıkça burada bize kalan görevler görünüyor. Bir de biz bunu başka bir sayfada gördüğümüzde yine buradan görev detaylarından durumu tamamlandı olarak gösterdiğimizde kalan görevleri başka bir sayfadan görebiliriz. Örnek olarak bir deneyelim. Tabii şöyle yapalım. Şu formülleri silelim. Sayfayı ve o hücreyi seçelim şimdi gösterebilmek adına. Yani şu şekilde. Ben mesela buradan görevler tamamladığımda burasının olmadığını farz edelim. Şu sayfa 2'de kalan görevleri görebileceğim. Şimdi bunları siliyorum. Yapım aşamasına geçelim. Şurayı başlıkları bir alacağım. Şuraya ekleyeyim. Şu ilerleme başlığını alalım. Daha sonra şunları alayım. Kopyalayıp özel yapıştır diyelim. Değerleri, özel yapıştır biçimleri diyelim. Şurasını şöyle yapalım. Aynı şekilde şunu da. Şunu biraz büyütelim. Şimdilik böyle kalsın. Şimdi şuraya geliyorum. Geliştiriciden ekleye geliyorum ve şuradaki onay kutusunu seçeceğim. Ancak sizde geliştirici yoksa şuraya geliyorsunuz dosyaya, seçenekler ve buradan şeridi özelleştirde şurada geliştirici. Sizde seçili değildir. Bunu seçtiğinizde gelecektir buraya. Tekrar buraya geliyorum. Onay kutusunu seçiyorum ve şuraya ekliyorum bunu. Şuradaki onaydan sonraki kısmı sileceğim. Şunu da biraz daraltacağım. Buraya sığacak şekilde. Ve bunu seçiyorum. Aşağı doğru seçip kontrol ediyorum. Şunların hepsini seçmiş olacağım bu şekilde. Daha sonra ilkini seçiyorum. Sağ klik denetim biçimlendir diyorum. Burada hücre bağlantısını şurayı seçeceğim. Tamam diyorum. Ve bunu seçtiğimde burası doğru. Seçmediğimse yanlış olarak geliyor. Diğerlerini de şöyle yapacağım. Hepsini buradan yapmayacağım da şuraya geleceğim. Shift eşittir diyeceğim. Şurasını göstereceğim. Enter. Seçtiğimde aynı işlemi yapacak. Hepsinde de aynı işlemi devam edeceğim yapmaya. Yine seçiyorum. Shift eşittir diyorum. Diğerlerinde de bunu uygulayacağım. Şuradan bu arada seçeyim.
olup olmadığını görmek istiyorum. Bu daha kısa yol olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Şimdi diğerlerini de seçelim. Evet, seçim işlemi bitti. Şimdi bunları da doğru yanlış yaptıralım. Evet, bu işlemi tamamlamış olduk. Şimdi şu ilerlemeye ait bar grafiğimizi yapalım. Şurayı birleştiriyorum. Şuradan. Shift eşittir. Eğer sayı uygulayacağım burada. Aralık olarak burası noktalı virgül doğru diyeceğim. Ve parantezi kapatıp enter. Buradan birkaç tane doğru diyelim. Ve bunu bölü bağ değer dolu say diyeceğim. Ve şunu seçeceğim. Parantezi kapattım. Yani bunu da yüzde yapalım. Yani şuradaki doluların şuradaki toplam sayı oranını vermiş olduk. Şunu biraz büyütelim. Şunları da biraz daraltalım. Şurayı da ortalayalım şu şekilde. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırayım. Şunu şöyle yapalım. Şunları da şunu seçelim. Şimdi tekrar şurayı seçiyorum ve buradan da koşullu biçimlendirmeden veri çubuklarından şunu seçiyorum. Burası seçiliyken yine kuralları yönet. Kuralı düzenle diyorum. Şuradan sayıyı seçeceğim. 0 olacak. Buradan da sayı 1 olacak. Burası yine renk olarak böyle kalsın. Kenarlık da bu şekilde kalsın. Uygula, tamam. Burayı da dolgusunu kırmızı yapalım. Şu şekilde. Dolu olanlar yeşil olsun. Şunu biraz kalınlaştırıp büyütelim. Ve isterseniz bu şekilde sola veya sağa çektirebilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize göre. Ben bu sefer solda bırakacağım. Bar grafiğimiz hazır. Şuradan birkaç deneme yapalım. Şimdi şunları seçeceğim. Şunları, onay kutularını ve koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Kuralları yönet, yeni kural. Şunu seçeceğim bu sefer. Şuradan da shift eşittir diyorum. Şu hücre eşittir doğru ise şuradaki doları kaldıracağım. Yani sütunu sabitleyip satırlar değişsin istiyorum. Biçimlendir. Dolguyu yeşil yapacağım. Uygula, tamam. Tekrar koşullu biçimlendirme, yeni kural. Aynı şekilde yine bunu shift eşittir. Yine bu hücre. Doları kaldırıyorum. Tekrar eşittir. Bu sefer yanlış. Biçimlendir. Kırmızı.
Tamam. Uygula, tamam. Evet, bu da tamamlandı. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir. Eğer diyorum şuradaki hücre eşittir doğru ise boş geç, değil ise şuradaki öncelik sırası, yani görev öncelik sırasını yaz. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Doğrular boş, yanlışlar dolu geldi. Tekrar şuraya geliyorum şimdi. Shift eşittir. Küçük formülünü uygulayacağım burada. Ve şuradaki diziyi seçeceğim. Şu alanı. Fonksiyon F4 ile sabitledim. Noktalı virgül dedim. Buradaki K sayısı için de şunu yapacağım. Satır say diyeceğim. Ve dizi olarak, yani bulunduğu hücreyi seçeceğim. G5'i. Şöyle yapalım. Ama bunu sabitleyeceğim F4 ile ve 2 nokta üst üste yine G5 diyeceğim. Yani şurayı tekrar sabitlemiş olacağım. Parantezleri kapatıyorum, ikisini de Enter. Aşağı çektirdiğim zaman şu şekilde yaptığı işlem şu aslında. Şurayı bir araya getirmek. Bakın 4, 5, 6, 10, 13 şurada alt alta getirmiş oldu. Şuraya sıralamış oldu. Ama ben şuradaki değerleri görmek istemiyorum. Bunun için şöyle yapalım. Eğer hata diyelim. Noktalı virgül boşluk olsun. Yani şunlar görünmesin. Aşağı doğru çektiriyorum. İstediğim oldu. Şimdi şuraya geliyorum. Fx diyorum. Düşey ara. Aranan değer şu değer. Oradan da şunu seçiyorum. Fonksiyon F4'te sabitleyip 2 ve 0 diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Tabii şunları biraz büyütmem lazım. Şunları beyaz yapacağım artık. Görünmesini istemiyorum ve şu alanı daraltacağım. Şunu da genişleteceğim şu şekilde. Tabii şunların da görünmesini istemiyorum. Bu yüzden eğer hata diyorum. Ve boşluk diyeceğim. Tekrar aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi deneyelim bakalım. Hepsini bir kaldıralım. Onaydan kaldırıp hepsini şurada görelim. Daha sonra da şuradan herhangi bir tanesini onaylayıp, yani 9 yok burada. 5 gitti. 19 gitti gibi. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Şunu alalım. Sayfa 3'te görelim bunu da. Şuraya yapıştırıyorum bunu. Yani demin yaptığımız işlem. Tabi burada formüller gözükmüyor ama şöyle yapalım bu sefer de. Shift eşittir diyelim. Sayfa 2'de şu alanı seçelim. Enter diyelim. Şuradaki sayfa 2 ünleme kadar olan kısmı Ctrl C ile kopyalıyorum. Ve şuradaki formülümün önüne hücrelerin başına koyuyorum. Şuraya. Enter diyorum. Tabi burada formülümüz çalışmadı. Nedenine bakalım. Şurası G5 olacak. B4 C24 olacak. Şunu G yapalım. Evet, şu anda oldu. Aşağı doğru çektirelim. Şimdi şuradan da birkaç görevi onaylayalım. Şuradan da bakalım. Evet. Kalan görevler bu. Evet. İstediğim oldu. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.